Rüzgar taş duvarlara çarpıyor. Bir ocakta ateş yanıyor. Alevler titriyor. Gölgelere bakıldığında sanki bir şey fısıldanıyor. Ve yüzyıllardır aynı soru yeniden doğuyor. Mehdi kim? Ama dur. Bu soru eksik. Asıl soru şu. Gerçekten biri mi? Eğer bu soru sende bir huzursuzluk yarattıysa, eğer bugüne kadar anlatılan hikayelerin bir yerinde burada bir şey eksik dediysen bu videoyu sonuna kadar izle. Çünkü burada anlatılanlar sadece bir inancı değil, senin sorumluluğunu da hedef alıyor. Bu tür derin, tabu ve rahatsız edici içerikleri kaçırmamak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Bundan tam 1100 yıl önce Şia kaynaklarına göre Mezopotamya'nın tozlu yollarında bir çocuk babasının cenaze namazını kıldırdı ve bir daha hiç görülmemek üzere bir sır perdesinin ardına çekildi. Kimine göre o bir efsane, kimine göre ise adaleti yeryüzüne yeniden getirecek olan zamanın sahibi. Bugün sadece dini bir inancı değil, Anadolu'nun değişlerinde, isyanlarında ve umutlarında yaşayan bir sırrı konuşacağız. İmam Muhammed Mehdi. 12. ve sonuncu imam olan Muhammed Mehdi, miladi 29 Temmuz 869 tarihinde o dönem Abbasilerin askeri garnizon kenti olan Samarra'da dünyaya gelmiştir. Babası 11. İmam Hasanül Askeri, annesi ise Bizans İmparatorunun torunu olduğu ve bir savaş sonrası esir düşerek imamın hanesine girdiği rivayet edilen Nergis Hatun'dur. Mehdi'nin doğumu dönemin siyasi otoritesi olan Abbasiler için büyük bir tehdit olarak algılanmıştır. Abbasiler, Ehl-i Beyt soyundan gelecek ve saltanatlarını sarsacak bir kurtarıcıya dair hadislerden ötürü İmam Hasanül Askeri'nin evini sürekli gözetim altında tutmuş, hatta doğumun gerçekleşip gerçekleşmediğini anlamak için ebeler görevlendirmişlerdir. Fakat kader ağlarını örmüştü. Muhammed Mehdi'nin doğumu en yakınlardan bile gizlendi. Çocukluğu Samarra'daki o meşhur evin bodrumunda, yani Serdap'ta, dış dünyadan bütünüyle izole bir sır olarak geçti. Bu ağır baskı altında İmam Hasanül Askeri, oğlunun doğumunu en yakın müritlerinden bile gizlemek zorunda kalmış, ancak güvenilir gördüğü bir grup Şii'ye onu göstererek geleceğin imamı olarak tanıtmıştır. İmam Mehdi'nin çocukluk yılları adeta bir sır perdesinin arkasında, Samarra'daki evin bodrumunda, geçmiş dış dünya ile teması asgari düzeyde tutulmuştur. Hicri 260 yılında babası İmam Hasanül Askeri vefat ettiğinde Muhammed Mehdi henüz 5 yaşındayken imamet makamına oturmuştur. Babasının cenaze töreni sırasında amcası Cafer'in öne çıkması üzerine küçük yaştaki Muhammed Mehdi'nin ortaya çıkarak "Amca çekil, babamın cenaze namazını kıldırmaya ben daha layığım" dediği ve namazı kıldırdıktan sonra tekrar gözlerden kaybolduğu inanç tarihinde gaybet, gizleniş sürecinin başlangıcı olarak kabul edilir. Miladi 874 yılında başlayan ve yaklaşık 70-74 yıl süren bu dönemde imam halkla doğrudan görüşmemiş, ancak Süfara Yerba'a, dört elçi, naib adı verilen özel temsilciler vasıtasıyla ümmetle bağını sürdürmüştür. Bu elçiler toplumun fıkhi, ilmi ve sosyal sorularını imama ulaştırıyor, ondan aldıkları tevki adı verilen yazılı cevapları halka dağıtıyorlardı. Ayrıca imam adına humus ve zekat gibi dini vergileri toplayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorlardı. Miladi 941 yılında 4. naibin vefatıyla başlayan ve günümüzde de devam ettiğine inanılan süreçtir. Bu tarihten itibaren özel bir naiplik kurumu kalmamış, imam bütünüyle sır alemine çekilmiştir. İnanca göre İmam Mehdi ölmemiştir. O, insanlar arasında tanınmadan yaşamakta, hac merasimlerine katılmakta ve ihtiyaç duyulduğunda seçkin kullarına görünmektedir. Bu dönemde rehberlik genel anlamda adil fakihlere ve manevi olgunluğa erişmiş ariflere bırakılmıştır. Anadolu Aleviliğinde bu durum imamın sır olması ve velayet nurunun dedeler ocaklar vasıtasıyla devam etmesi şeklinde yorumlanır. Şia ve Sünni kaynaklardan gelen bilgiler bunlar. Gerçekliği Mehdi'nin gerçekten yaşayıp yaşamadığı kesin olarak bilinmemektedir. Çünkü bu zamana kadar gelen rivayetlerden bu kadarına ulaşabiliyoruz. Anadolu insanı için ise Mehdi sadece bir isim değildir. O, Muhammed Peygamber ve İmam Ali'den gelen o kutlu nurun son halkasıdır. Alevi geleneğinde 12 imam birbirinden kopuk kişiler değil, tek bir hakikatin tecellisidir. Mehdi, Anadolu'nun çileli tarihinde bir adalet limanı oldu. Ozanlar onu sadece gelecekte gelecek bir figür olarak değil, dildeki sır ve gönüldeki cevher olarak işlediler. Cemlerde söylenen duaz, imamlarda ona duyulan özlem yankılandı. Şah Hatayı için o, mutlak ferman sahibi bir liderdi. Muhammed Mehdi sahip zamanın, mutiim emrine, ferman beriyem diyerek ona olan sadakatini haykırdı.
Pir Sultan Abdal için ise Mehdi, dervişin ikrarında imanda her an hazır olan bir yoldaştı. Bu inanç sadece teoride kalmadı. Bir eylem biçimine dönüştü. 13. yüzyıldaki Baba isyanından 16. yüzyıldaki Şahkulu ve Nur Ali isyanlarına kadar Mehdi gelecek ve zulüm bitecek fikri Anadolu Türkmenlerinin en büyük motivasyonu oldu. Ekonomik ve sosyal baskı altındaki kitleler bu ilahi kurtarıcı figürüyle adaletsizliğe baş kaldırdı. Peki, o ne zaman dönecek? Geleneksel anlatılarda gökten gelen bir ses, doğudan çıkan siyah bayraklılar ve yeryüzünün zulümle dolması gibi alametlerden bahsedilir. Hatta Muhammed Peygamber'in soyundan gelen Mehdi'nin arkasında İsa Peygamber'in namaz kılacağı rivayet edilir. Alevi Bektaş yorumu burada bir ütopya sunar. Rıza şehri. Mehdi'nin gelişiyle mülkiyetin ortaklaşacağı, hırsızlığın biteceği ve kurtla koyunun bir arada yaşayacağı bir altın çağ tasvir edilir. Peki bu ne kadar gerçek? Yaşadığına dair herhangi bir kaynak yoktur. Olan kaynaklarda 13. ve 16. yüzyılda rivayetlere göre gelen kaynaklar. Tam olarak sözsel kaynaklar anlatılardan oluşuyor. Peki ya Alevilik de gerçek bambaşka ise? Anadolu'ya geldiğinde Mehdi değişir. Çünkü bu topraklar sadece tarih taşımaz, hafıza taşır. Burada insanlar şunu sorar. Madem adalet gelecek, neden şimdi yok? Ve cevap ürkütücüdür. Çünkü adalet beklenmez. Anadolu Aleviliği Mehdi'yi bir mağarada saklamaz. Bir gökte dondurmaz. Bir tarihe kilitlemez. Onu insanın içine bırakır. Şii anlatı der ki, Mehdi gelecek. Alevi anlatı ise buna sessizce karşı çıkar. Eğer adalet yoksa gelen kim olacak? Burada Mehdi bir kıyamet fragmanı değildir. Burada Mehdi bir haldir, hakkı savunan duruştur. Zulme boyun eğmeyen akıldır. Korkudan değil, idrakten doğar. Alevi yolu şunu fısıldar. Kurtarıcı bekleyen sorumluluğu terk etmiştir. Tarihte hiçbir fikir biri gelsin bizi kurtarsın kadar tehlikeli olmamıştır. Anadolu Aleviliği bu yüzden temkinlidir. Bu yüzden Mehdi'yi kişiye indirgemez. Çünkü bilir, kurtarıcıyı dışarıda arayan zulmü içeride büyütür. Anadolu Aleviliği Ehli Beyt'i sever. Ama putlaştırmaz. 12 imam. Taht için değil, saltanat için değil, itaat için değil, ahlak için vardır. Her biri bir duruşu temsil eder. Her biri bir sınavdır. Ve Mehdi onların son halkası değil, onların taşıdığı bilincin adıdır. Bu yüzden Anadolu'da kimse yüksek sesle bağırmaz. Mehdi geldi. Çünkü bilirler. Eğer adalet yoksa gelmemiştir. Eğer zulüm varsa henüz doğmamıştır. Eğer susuyorsan belki de beklenen sensindir. Anadolu inanç coğrafyasında İmam Muhammed Mehdi bir adalet simgesi olsa da Aleviliğin insanı merkeze alan felsefesi bu kavrama her zaman bir parantez açar. Bazı arifler ve düşünürler için kontrolsüz bir Mehdi inancı, inancın özüyle çelişen riskler barındırır. Peki, bir kurtarıcıyı beklemek ne zaman tehlikeli hale gelir? Tarih, Mehdilik iddiasıyla ortaya çıkan ve kitleleri peşinden sürükleyen figürlerle doludur. Bu durum, Alevi toplumunda ciddi siyasi savrulmalara neden olmuştur. İnanç sömürüsü yapan sahte Mehdiler, toplumu manipüle ederek bazen büyük toplumsal yıkımlarla ve başarısız isyanlarla sonuçlanan süreçlere zemin hazırlamıştır. Alevilikteki en büyük endişelerden biri, Mehdi inancının bireyi ve toplumu eylemsizliğe itmesidir. Eğer adaleti sadece bir gün gelecek olan bir Mehdi sağlayacaksa, kişi bugün gördüğü adaletsizliklere karşı neden mücadele etsin? Alevi öğretisindeki her ne ararsan kendinde ara ilkesi, dışarıdan bir kurtarıcı beklemenin kişinin kendi öz sorumluluğunu yok sayması anlamına gelebileceğini savunur. Aleviliğin derinlikli yorumunda Mehdi, aslında fiziksel bir kişi değil, insanın kendi içindeki hakikat bilincidir. Tehlike şudur: Mehdi'yi dışarıda, uzaklarda arayan kişi, kendi içindeki Mehdi'yi, yani akıl, vicdan ve adalet duygusunu uyandırmayı ihmal eder. Enel Hak diyen bir inançta, insan, kamil olma yolculuğu, dışsal bir mucizeye bağlanamaz. Mehdilik kavramı çoğu zaman şekilci ve kuralcı yorumlarla iç içe geçer. Ancak Alevilik özünde sevgi ve insan odaklıdır. Mehdiliğin katı, cezalandırıcı veya kuralcı bir figür olarak sunulması, Aleviliğin hoşgörü ve rıza şehri idealine aykırı bir şeriat odaklı yapıya bürünme riski taşır. Sonuç olarak İmam Muhammed Mehdi, Şia'da biyolojik bir gerçeklik, Sünnilikte müstakbel bir lider, Anadolu Aleviliğinde ise her an gönülde hazır olan bir sırdır. O, geçmişten gelen bir miras değil, geleceğe dair en büyük umuttur. Beklenen kurtarıcı fikrinin insanı pasifleştirmesi,
psikolojide ve sosyolojide dışsal denetim odağı ve sorumluluk dağılması gibi kavramlarla açıklanır. Kişi dünyayı değiştirme gücünü kendinde değil, gelecekteki mucizevi bir figürde gördüğünde içinde bulunduğu ana ve sorunlara karşı yabancılaşmaya başlar. İnsan zihni ağır yükler altında kaldığında bu yükü paylaşacak veya tamamen üstlenecek bir mekanizma arar. Kurtarıcı gelecek inancı, toplumsal sorunların çözüm sorumluluğunu bireyden alır ve belirsiz bir geleceğe öteler. Birey, benim yapabileceğim bir şey yok, o gelince her şeyi düzeltecek diyerek etik ve sosyal sorumluluklarını askıya alır. Sürekli bir kurtarıcı bekleyen kitleler mevcut sorunlarla mücadele etme kaslarını kaybederler. Kendi eylemlerinin sonucu değiştirmeyeceğine inanan bir kişi zamanla en basit sorunlarda bile harekete geçemez hale gelir. Kişi celladına veya kötü giden düzene karşı koymak yerine mucizevi bir müdahale bekleyen pasif bir izleyiciye dönüşür. Kurtarıcı inancı odağı şimdiden belirsiz bir geleceğe kaydırır. Alevilikteki an haktır veya tasavvuftaki İbnül Vakt, vaktin çocuğu olma kavramları insanın her an uyanık ve eylemde olmasını gerektirir. Ancak kurtarıcı beklemek bugünü sadece bir geçiş süreci veya çile çekme dönemi olarak görmeye neden olur. Bu da bugünü iyileştirme iradesini kırar. Eğer adaletin ancak metafizik bir müdahaleyle sağlanabileceğine inanılıyorsa, dünyevi hukuk ve adalet mücadelesi beyhude görülmeye başlanır. Bu durum zalimlerin işini kolaylaştırır. Çünkü karşılarında aktif bir direnç yerine sadece dua eden ve bir gün gelecek olan cezalandırıcıyı bekleyen pasif bir kitle bulurlar. Alevi Bektaşi öğretisinde bu pasifleşme tehlikesine karşı çok güçlü bir panzehir vardır. Kendi mürşidin kendin ol. Birçok arif ve ozan Mehdi kavramını dış dünyada beklenen bir kahraman olmaktan çıkarıp insanın kendi içindeki akıl, adalet ve aşk bilincine indirger. Eğer siz kendinizi düzeltmezseniz bin Mehdi gelse de toplumun düzelmeyeceği fikri ön plandadır. Alevilikte Mehdi bir rahimden çıkmaz, bir tarihte doğmaz, bir şehirde saklanmaz. Mehdi bir anda olur. Bir insan vardır. Zulmü normalleştirmemeye başlar, haksızlığa sessiz kalamaz. Kendi çıkarını haktan üstün tutamaz. İşte Mehdi orada doğar ama bu doğum sancılıdır. Çünkü Mehdi olmak rahatın bitmesidir. Kalabalıktan kopmaktır. Bu yüzden Alevi yolunda Mehdi çocukken değil, insan yanarken doğar. Mehdi'nin hayatı saraylarda geçmez. Alkışla büyümez. Tahtla, taçla ilgilenmez. Ama haksızlıkta ortaya çıkar. Susturulmak istendikçe konuşur. Alevi anlatılarında Mehdi, isyancı değildir ama boyun eğmez. Kutsal değildir ama eğilmez. Kurtarıcı değildir ama uyandırır. Kimseye beni izleyin demez. Herkese şunu sorar. Kendinle yüzleştin mi? Alevilikte Mehdi geldiğinde dünya bitmez, gök yarılmaz, kıyamet kopmaz. Ama bir şey olur, yalan saklanamaz hale gelir. İnsanlar en çok bundan korkar. Çünkü Mehdi silahla değil aynayla gelir. Düşman yaratmaz, maskeleri düşürür. Kan dökmez, meşruiyeti yok eder. Zalimlerin en büyük korkusu şudur. Biri gelip bizi yıkacak. Hayır. Mehdi gelince zalimler çöker. Çünkü artık kimse onları haklı bulmaz. Alevilikte Mehdi kusursuz bir dünya kurmaz. Cenneti yeryüzüne indirmez. Çünkü Alevi yolu bilir. Kusursuz düzen tiranlığın bahanesidir. Mehdi sadece şunu yapar. İnsana sorumluluğu geri verir. Korkunun yerine bilinci koyar. İtaatin yerine rızayı koyar. Sonrası, sonrası insana kalır. Eğer Mehdi'yi bir gün gelecek biri sanıyorsan, seni kurtaracak bir figür arıyorsan, kendi payını görmezden geliyorsan, Alevi yolunda şunu derler. Henüz Mehdi konuşmaz, sen susturuyorsun. Çünkü Mehdi beklenmez, çağrılmaz, ilan edilmez. Hazır olanın içinde belirir. Bir Alevi deyişi gibi düşün. Mehdi geldiğinde kimse fark etmez. Çünkü onu bekleyenler değil, onun gibi davrananlar görür. O yüzden soru şu değil. Mehdi ne zaman gelecek? Asıl soru şudur. Zulüm varken sen neredesin? Ama uyarayım. Bu yol rahatlatmaz, uyandırır. Eğer bu anlatı seni rahatsız ettiyse, eğer bir yerde burada ben de varım dediysen,
Bu tür sorgulayıcı ve ezber bozan içerikler için kanala abone olmayı unutma.